Merhaba, ben Murat Şamirşen. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Aynı üniversitede doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Bu sene 2024-2025 eğitim yılında Anadolu İlahiyat Akademisi'nde ontoloji/metafizik üzerine dersler yapacağız. Genel olarak ontoloji, metafizik tarihi çok geniş ki felsefe tarihinin neredeyse özdeşleyebileceğimiz bir alan. Biz ise daha çok özellikle analitik felsefe içinde Quine sonrası tartışmalara odaklanacağız. Tekrar metafizik felsefenin gündemine nasıl geldi, hangi tartışmalar var, temel unsurlar nelerdir? Bunları konuşup tartışmaya çalışacağız. Metafizik klasik dönemde felsefenin bizzatihi kendisiydi. Felsefe ve bilimler arasında bir ayrıma gitmek istersek klasik dönemde bugünküne benzer bir şekilde metafizik felsefeye, diğer alanlar ise bilimlere denk geliyordu. Yani felsefe olmak bakımından felsefe dediğimizde karşımıza metafizik çıkıyordu. Metafizik yüzyıllar boyunca felsefeyi domine etmişti. Fakat rasyonelist felsefenin karşısında oluşan empirist felsefeyle başlayan metafiziğe dair sorunlar, şüpheler, Kant ve eleştirilerle birlikte felsefe gündeminde diğer alanlardan bir alana, daha sonrasında ise felsefenin belki de en itibarsız, en problemli alanına dönüştü. Kant'ın kendisinin metafiziği külli olarak elemek yerine metafiziği her zaman bir şeyin metafiziği, felsefeyi de bir şeyin felsefesine çevirdiğini söyleyebiliriz. Böylelikle felsefe olarak felsefeden ziyade koşullu bir felsefe, bir şeyin felsefesi olarak devam etti. Ki günümüzde pedagojik olmaktan ziyade klasik dönemde ancak biz buna pedagojik bir referansta bulunabileceğiz. Bilim felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi gibi alanlar müstakil bir alana, müstakil bir çalışma alanına dönüştü. Klasik dönemdeki felsefe perspektifine göre ise felsefe kendisi bölünemez bir alandır. Yani aslında biz klasik bir filozofa dönüp gittiğimizde işte İbn Sina'nın psikolojisi, İbn Sina'nın epistemolojisi, ontolojisi gibi ayrımlar temelde pedagojik ayrımlardır. İbn Sina gibi klasik filozoflar için, Platon, Aristoteles gibi klasik filozoflar için felsefe daha bütüncül bir faaliyettir. Kant'ın eleştirilerinden sonra felsefedeki bu bölünme, dağılma, felsefi dediğimiz faaliyeti çok çeşitlendirdi. Her ne kadar aynı kelimeyi atfetsek de birbirinden oldukça farklı tarzda felsefe yapma biçimleri ortaya çıktı. Bunun temel sebebi ise ilk felsefe vazifesi metafizikten alındığı için felsefenin diğer alanları ilk felsefe vazifesi görmeye başladı. Ta ki 1950'lere kadar metafizik daha itibarsız, diğer felsefe disiplinlerinin yanında elenmesi, kurtulunması gereken bir problem olarak görülüyordu. Quine'ın On Materis isimli çalışmasıyla, makalesiyle metafizik tekrar felsefenin bir çeşit olarak gündemine gelmeye başladı. Biz bu derste de bunları problem etmeye çalışacağız. Bu metafizik ne çeşit bir metafiziktir? Klasik metafizikle ilişkisi nedir? Ortak problemleri var mıdır? Yeni problemlere sahip mi? Biz buradaki edindiğimiz fikirler klasik metafizikle uyumlu mu, uyumsuz mu? Bu gibi konuları tartışacağız. İlk hafta metafiziğin mahiyetini konuştuk. Metafiziğin mahiyetini ele alırken metafiziğin tarihiyle birlikte meseleyi düşünmeye çalıştık. Biraz daha Hegelci bir perspektifle bir kavramın kendisini oluşundan bağımsız olarak düşünmemeye çalıştık. Felsefe ile felsefe tarihi arasında her zaman bir gerilim olmuştur. Benim bakış açıma göre ikisi birbirinin aslında mütemmim cüzüdür. Kant'ın görü ve kavram arasındaki ilişkiyi söylerken kavramsız görüler, kör, görüsüz kavramlar boşturdaki olduğu gibi felsefe tarihi olmaksızın yapılan felsefe boş, felsefenin kendisi olmaksızın yapılan felsefe tarihi ise kördür gibi bir analojide bulunabiliriz. Elbette bu faaliyetler yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? Felsefe tarihinin kendisini felsefeden bağımsız bir şekilde yaptığımızda temel ortaya çıkan unsur aslında felsefe tarihinden ziyade felsefenin tarihi veya tarihi unsurları oluyor. Orada felsefi düşünceden ziyade felsefi düşünceyle irtibatlı tarihi unsurlar ön plana çıkmış oluyor. Sistematik felsefe adı altında felsefenin tarihinden biraz daha kopuk bir şekilde yapılan felsefe faaliyetinde ise aslında orada yadsınan şey felsefe tarihinden elde edilmiş olan verilerin referans vermeden kullanılmış olması. Halbuki o terimler, orada kullanılan yaklaşımlar felsefe tarihinin belli bir döneminde ortaya çıkmıştır. Nevzuhur değildir. Biz de bu bakış açısından hareketle Platon ve Aristoteles'ten başlayarak Kant'a kadarki olan metafiziğin serüvenini ana hatlarıyla ele almaya çalıştık ve Kant'a kadar gelmiş olan klasik diye adlandırabileceğimiz metafiziğin hangi problemlerle uğraştığını, mevzusunun ne olduğunu ve bunlara nasıl yaklaştığını görmeye çalıştık. Böylelikle genel bir metafizik resmi elde etmeye çalıştık.